Gel bir sohbet edelim. Ablacığım, Türkiye'nin ekonomisi hakkında ne düşünüyorsunuz acaba? Bak valizimi aldım gidiyorum. Nereye gidiyorsunuz abla? Türkiye'yi terk edeceğim nere olursa. Burada yaşamak istemiyor musunuz? Çin yaşayayım, ekmek 2 lira olmuş. Peynirin fiyatı belli değil. Başkaları sofrasında 20 çeşit peyniri beğenmezken biz burada 1 kilo peyniri nereden 10 lira, nereden 2 lira daha ucuz alırız diye uğraşıyoruz. Ben yeri geliyor çocuğumun isteklerini karşılayamıyorum. Eve gelmeye utanıyorum. Ya da çocuğum bir şey isterken duymazdan geliyorum. Ben evime girmeye utanıyorsam, evimin kirasını, elektriğini, suyunu, internetini ödeyemiyorsam Türkiye'de niçin yaşayayım? 2.000 lira kazanıyorum. 2.000 lira doğalgaz geldi bana. Nasıl ödeyebilirim bunu? Herkes bol kepçeden atıyor. Türkiye zenginleşti. Nereye zenginleştik? Haber verin biz de oraya gelelim. Türkiye'de yabancı uyruklular krallar gibi yaşıyor görüyoruz. Ama biz onların yanında o kadar rahat dolaşamıyoruz. Metrobüste saygısızca şarkı söyleyerek gidiyorlar. Yollarda keza aynı, kulağında kulaklık, üstünde cıncıklı kıyafetler. Bak bize, biz bunları hak etmek için ne yaptık? Türk halkı niçin kirasını ödeyemiyor? Benim ailemde 8 kişi çalışıyor. Bir kira, elektrik, su, doğalgazı ödüyoruz. Biz lüks olarak evimize et alamıyoruz. Evimize zeytin alamıyoruz. Kahvaltılarımız fakirleşti. Akşam yemeklerimiz tek parçaya düştü. Yemek yapıyorsak pilav yapamıyoruz. Yapıyorsak salata yapamıyoruz. Salatayı yapıyorsak kahvaltıda peynirimiz olmuyor. Ben Türkiye sokaklarında bir pazar günü çocuğumla bir kafeteryada oturamıyorsam ben Türkiye'de yaşamak istemiyorum. Bakın tesadüf oldu. Valiz aradık. Valiz çok pahalıydı. Bulamadık. Bu fiyatları kimler yükseltiyor? 5 liralık taşlığın kilosu 3 liraydı. Şu anda bir yarım kiloluk kasesi 14 lira. Ispanak 1 liraydı. 15 lira. Peynir 50 lira. Verdiğin para ne? 2 lira. Ya ben 2 lirayla hangisini karşılayayım? Bize yazık değil mi? Biz bunları hak edecek ne yaptık? Ne kadar maaş almanız gerekiyor ki Türkiye'de benim geçimim rahat olması için ne kadar maaş almanız gerekiyor? Şimdi şöyle. Ya da neyin düzelmesi gerekiyor Türkiye'deki ekonomi? En başta yönetimin düzelmesi gerekiyor. Neden? Benim evimde kaç kişi var? 8 kişi var. Bunların 4'ü küçük. Diğer 4'ü 2'şer milyar alsa 8 milyar yapar. Bu benim evimi krallar gibi geçindirir. Ama alamıyor. İkimiz çalışıyorsak ikimiz işsiz. 4'ü küçük. Bana en kötü 5 lira vereceksin ki ben 2 lira kiramı ödeyeceğim. İstanbul'da gecekondu 2 milyar lira. Ankara'da 200 metrekare evde oturuyorduk biz 800 liraya. Bakın farka. İstanbul'un özelliği ne? İstanbul'da 2 milyara ben hem ailemi hem çocuğumu hem kendimi geçindiriyorum. Benim sigara lüksüm yok. Benim bir dönercide döner yeme lüksüm yok. Benim bir kafede çay içme lüksüm yok. 3 lira çay. Ancak arkadaşlarım beni oraya çağırdığında hemen gidiyorum arkadaşlar sizi görmeye geldim acelem var deyip kaçıyorum. Neden? Cebimdeki parayla ekmek alacağım. Orada çay içersem evimdeki 4-5 kişi ekmek yiyemez. İstanbul'da ilk önce yönetim düzelecek. Bir şeyler hep yükseliyor. Kim yükseltiyor bunu? Niçin onların haberi yok? Ya da onlar kör mü, görmüyorlar mı? Ülkenin halini, Türk vatandaşların ne hale geldiğini görmüyorlar mı? Duymuyorlar mı? Hiç mi bunların, Türkiye'de yaşıyorlar bunlar da, hiç mi birinden biri kulağına, ya bir bakan, bir milletvekili ya da bir belediye başkanı ya da birileri, bu iş devlette olan birileri yukarıyı arayıp da kardeşim bak senin memleketin sürünüyor, bak ne hale geldi. Eski Sultan Süleyman gibi tedbirli kıyafet giy, çık Türk vatandaşların içine, gez bizlerin neler yaşadığını. Gez gör bunları. Geçen günlerde biliyorsunuz Cumhurbaşkanı işte birisi ona evimize ekmek götüremiyoruz dediğinde. Pasta götür demiş. Ona kolay geliyor sabah kahvaltısında 20 çeşit peynir, 20 çeşit zeytin, bilmem işte gravyer peyniri bilmem ne. Biz bunları rüyamızda görmüyoruz. Ona kolay geliyor pasta götür demek. Gel bize pasta yap, tüm Türk vatandaşına dağıt yiyelim. Sen sadece sabah kahvaltında bilmem kaç trilyon çöpe atıyorsun be adam. Sen İlk geldiğinde garibandın. Biz senin garibanlığını sevdik. Oy vermeye devam ettik. Sahip çıkmaya devam ettik. Ama sen dünyanın en zengin reisi cumhuru oldun. Vatandaşların dünyanın en aç vatandaşı oldu. Bunları görmeden, utanmadan bir diyorsun ki pasta yiyin. Lütfen adam gibi yönetiyorsanız yönetin. Yönetmiyorsanız yurt dışında yaptırdığınız saraylardan birine kaçın gidin de biz de rahatlayalım. El insaf ya.
Hiç mi görmüyorsun? Senin çoluğun çocuğun yok mu ya? Biz aç kaldık ya. Biz utanıyoruz. Eskiden bilmem kim vardı. Millet çatılara çıkardı. O gelsin. Ahmet Vardar mı ne? Hatırlamıyorum. O gelsin. Derdimizi anlatıyorduk. Adam yardımcı. Şimdi reisi cumhur gelsin diyorsun. Cezaevine giriyorsun. Adam tecavüz ediyor, içeri girmiyor. Adam öldürüyor, içeri girmiyor. Instagram'da, Facebook'ta Tayyip Erdoğan hakkında bir şey yazıyoruz. Küt ceza. Bana gelmiş 900 lira. Niye? Laf yazmışım. Arkadaşım o zaman adam gibi yönet bizi. Biz de konuşmayalım. Biz yine sana sahip çıkalım. Seni buralara getiren biziz. Ödülümüz bu muydu? Biz seni bu şekil kabul etmiyoruz. Nereye gidiyorsan git. Bizim yakamızdan düş. Bizim ekmeğimizi bırak. Türk halkı çöpten ekmek toplar oldu. Bir tane Suriyeli gördünüz mü çöpten ekmek topladığını? Gördünüz mü? Lütfen bize bunu yapmayın. Türkiye'nin her yeri Suriyeli, Türkiye'nin her yeri çekik gözlü Özbekler. Metrobüste kadına diyorum ki maskeni kapatır mısın? Telefonda sohbet ediyor. Sana ne? Tabii bana ne ya? Sana bu lüksü onlar verdi. Sana ben bir şey desem yabancı düşman oluyorum, kışkırtıcı oluyorum, ceza yiyorum. Türk vatandaşı eski özgürlüğüne kavuşsun. Eğer başımızdaki adam adamsa bu halkın derdini dinleyecek, bu derde çözüm bulacak, derman bulacak. Bak ben zikir çekiyorum, Allah'tan bekliyorum, devletten beklemiyorum. Bütün kendi yandaşlarına bu pandeminin ilk dönemlerinde birer milyar, beşer milyar para dağıtıldı. Ben 100 kere müracaat ettim, telefonumda duruyor. Hani bana niye bir kuruş yok? Alanlar aldı, görüyoruz. Adam söylüyor ben aldım diyor ya, ben almadım. Bu ülkede yandaşa mı hizmet var? Öyle mi diyorsun? Bu ülkede ya biz onun yandaşıydık. Onu biz bu hallere getirdik. Ben de ona oy verdim. Nalet olsun oy veren elime. Ben de oy verdim. Bu ülkede bilmiyorum ona ne diyorlardı onları koruyorlar. Aynısını biz de artık çanak mı yalıyorlar? Biz de yalayalım ya. Yaşayacaksak bu ülkede. Ama ben valizimi aldım. Birazdan aşağıda bir tane daha var. Onu da alacağım. Çekip gidiyorum. Abla Avrupa bizi kıskanıyor diyorlar. Yani o konu hakkında ne düşünüyorsun? Avrupa bizi kıskanıyor mu gerçekten? Tabii ki kıskanmaz mı? Bu insanlar bu aç haliyle nasıl yaşıyor biz de öğrenelim diyorlar. Avrupa bizi kıskanmaz mı? Sürünüyoruz, dik yürüyoruz, belli etmiyoruz. Avrupa bizi kıskanmaz mı? Yıkılıyoruz, yerlerdeyiz. Pandemiden ölüyoruz ama dimdik ayaktayız. Neden? Başımız var. Başımız bize dik duruyor, biz dik duruyoruz. Sürün diyor, sürünüyoruz. Başımızı dinlediğimiz için Avrupa bizi kıskanıyor. Çünkü onlar başını dinlemiyor. Kolay gelsin. Çok teşekkür ederim abla. Çok sağ ol. demokratpress.com